Herkese merhaba. SketchUp temel eğitim serisi 1. bölümüne hoş geldiniz. SketchUp çoğunlukla mimarların ve iç mimarların 3 boyutlu modelleme yapmak üzere kullandığı bir programdır. Programı başlattığımızda ilk olarak bu şekilde bir sayfa karşımıza çıkmaktadır ve buradan istediğimiz çalışma ölçü birimini seçerek çalışma ekranımızı başlatabiliriz. Ben mimari ve santimetre seçeneği seçerek başlatıyorum. SketchUp açtığımız zaman karşımıza bu şekilde bir ekran çıkmaktadır. Yukarıda görmüş olduğunuz çubukta çizim yapmaya ve düzenleme yapmaya yarayan araçlar bulunmaktadır. Daha fazla araç görmek için mouse'unuzun sağ tuşuna basarak buradaki seçeneklerden seçip buraya sürükleyebilir ve daha fazla araç çubuğunu görebilirsiniz. Burada bulunan büyük araç çubuğunu seçerek daha fazla seçeneği görebilir ve diğerini kapatabiliriz. Ekranda görmüş olduğunuz yeşil, kırmızı ve mavi çubuklar X, Y, Z eksenini ifade etmektedir. Çizim yapmak için sol tarafta bulunan kalem, dikdörtgen, daire ve çokgen gibi araçları kullanabiliriz. İlk olarak kalemle başlayalım ve bir kere basalım. Daha sonra ekranda nerede çizim yapmaya başlamak istiyorsanız orayı bir kere tıklayarak çizmek istediğiniz yöne doğru mouse'unuzu hareket ettirmeniz gerekiyor. Şu anda mouse'a basılı tutmanıza gerek yok. Burada görmüş olduğunuz yeşil çizgiyi takip etmeniz, buradaki yeşil aksla aynı hizada olduğunu, aynı paralellikte olduğunu göstermektedir. Nereye kadar çizmek istiyorsanız oraya kadar geldikten sonra mouse'unuza bir kere tıklamanız yeterlidir. Daha sonra devam etmek için çizgimi bu şekilde döndürüyorum ve kırmızı olduğu için bu aksla aynı paralellikte olduğunu anlıyorum. Ve bitirmek istediğim zaman bir kere daha tıklıyorum ve çizimim yapılmış oluyor. Daha sonra yeşil eksenini takip ediyorum. Ve burada kırmızı kesikli çizgiyi gördüğünüz zaman bu noktayla aynı şekilde olduğunu görüyoruz. Bu şekilde bir dikdörtgen yüzeyi elde etmiş oldum. Aynı şekilde dikdörtgen aracımı kullanarak da bir çizim yapabilirim. Bir kere bastıktan sonra nerede çizmek istiyorsam oraya bir kere basıyorum ve bu şekilde dikdörtgenimin boyutunu ayarlayabilirim. Bitirmek istediğim yere geldiğim zaman tekrar bir kere basıyorum ve bu şekilde 2 tane yüzeyim elde edilmiş oldu. Bunu 3 boyutlu hale getirmek için buradan push pull aracını aktif ediyorum. Bir kere basarak hangi yüzeyi yükseltmek istiyorsam o yüzeyin üzerine gelerek bir kere basıyorum ve yukarıya hareket ettiriyorum. Bu şekilde çizimime 3 boyut kazandırmış oluyorum. İstersem aşağıda görmüş olduğunuz distance yerinde yazan ölçü biriminde görmek istediğiniz metreyi yazabilirsiniz ve 3 boyutunuzu ona göre yükseltebilirsiniz. 300 yazarak Enter'a basıyorum ve 3 metre yukarı çıkmasını sağlıyorum. Aynı şekilde buradaki çizim için de aynı şeyi yapabilirim. Nereye kadar yükselmesini istiyorsam bir kere basarak dikdörtgenimi oluşturuyorum. Daha sonrasında diğer yüzeylerin üzerine getirdiğim zaman aynı şekilde bunları da aşağı yukarı ve sağa sola hareket ettirebilirim. Şimdi bu modellerden bir tanesini silelim ve diğeriyle devam edelim. Seçim aracım aktifken 2 kere tıkladığım zaman sadece bu yüzeyin seçili olduğunu görüyoruz. 3 kere bastığım zaman ise bu yüzeye bağlı olan bütün çizim seçilmiş olacak ve Delete tuşuna basarak silebiliriz. Şimdi bu yüzeyimiz üzerine başka şeyler çizebiliriz. Dikdörtgen aracını seçelim. Ve buraya bir dikdörtgen çizelim. Push pull aracına girerek bu şekilde bir yüzey ortaya çıkartabiliriz. Diğer yüzeyleri bu şekilde basıp sürükleyerek farklı modeller elde edebiliriz. Aynı şekilde daire komutuyla da aynı şeyi yapabiliriz. Seçim aracına bastığımız zaman burada birkaç tane yüzey oluştuğunu görüyoruz. Çizdiğimiz her çizgi yeni bir yüzey oluşturacaktır. Ve push pull'a basarak bu şekilde yukarı aşağı hareket ettirebiliriz. Kalem aracına basıyorum ve üzerine yeni bir çizgi çizmek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi kenarın üzeri boyunca kırmızı olarak gördüğünüz nokta bu kenar üzerinde devam ettiğini göstermekte. Ve on edge yazısını görebilirsiniz. Bu şekilde kenara geldiğimiz zaman yeşil bir nokta beliriyor ve yanında endpoint yazıyor. Ve bu yeşil noktayı gördüğünüz zaman bu objenin köşe noktalarının
seçili olduğunu görebilirsiniz. Mouse'umu hareket ettirdiğim zaman burada mavi noktayı görüyorum ve yanında midpoint yazıyor. Bu da bu kenarın orta noktası olduğunu göstermekte. Bu şekilde burada bulunan noktalardan referans alarak çiziminizi başlatabilirsiniz. Şu an bu yüzey üzerinde bir çizim yapmak istiyorum ve bu noktaya bastım. Şu an çizgimi istediğim yere hareket ettirebilirim. Bu şekilde görmüş olduğunuz mavi çizgi bu çizimin z ekseninde yani düşey eksende olduğunu gösterir. Bir kere daha bastıktan sonra buraya çizimimi yapabilirim. Ve select komutuna basarak burada şu anda birden fazla yüzey oluştuğunu görüyorum. Bunun sayesinde push pull aracıyla bu yüzeyi ileri veya geri hareket ettirebilirim. Ve burada yeni bir yüzey oluşturduğu için bunları da aynı şekilde ileri geri yapabilirim. Bunun üzerine yeniden bir daire çizebilirim. Ve push pull aracıyla ileri veya geri hareket ettirebilirim. Bu şekilde bu tarz basit komutları kullanarak istediğiniz modeli yapabilirsiniz. Çiziminizi kopyalamak veya taşımak istiyorsanız sol tarafta bulunan Move aracını kullanabilirsiniz. İlk olarak modelinizi bu şekilde bir çerçeve yaparak seçiyoruz veya 3 kere üstüne tıklayarak da bütün çizimi seçebiliriz. Birbirine yapışık olan yüzeylerin tamamını seçmiş oluyoruz. Ve buradan Move aracına basıyoruz. İstediğimiz bir noktadan tutarak istediğimiz yöne doğru hareket ettirebiliriz. Yine aynı şekilde istediğimiz kadar gitmesi için klavyemizden bir ölçü girip Enter'a da basabiliriz. Eğer bu çizimi kopyalamak istiyorsanız Move komutu aktifken klavyenizden Ctrl tuşuna basmanız gerekiyor. Ve bu şekilde imlecinizin üzerinde bir artı işareti olduğunu görüyorsunuz. Ve bu kopyalama işleminin gerçekleşeceği anlamına geliyor. Yine istediğiniz ölçü birimini girerek Enter'a basabilirsiniz veya istediğiniz yerde mouse'unuza tekrar tıklayarak oraya kopyalayabilirsiniz. Rotate tuşu sayesinde çiziminizi döndürebilir, istediğiniz aksı seçerek o yönde dönmesini sağlayabilirsiniz. Diğer bir araç olan Orbit tuşuna basarak mouse'unuzun sol tuşuna bastığınız zaman bu şekilde modelinizi döndürmeniz ve diğer yüzeylerini görmenizi sağlar. Buradaki el işareti pan işaretine basarsanız mouse'unuzun sol tuşuyla çizim ekranınızı bu şekilde hareket ettirebilirsiniz. Zoom aracına bastığınız zaman mouse'unuzu yukarı ve aşağı hareket ettirdiğiniz zaman bu şekilde zoom yapabilirsiniz. Bu komutları kullanmak için aynı zamanda mouse'unuzu da kullanabilirsiniz. Mouse'unuzun tekerleğini döndürdüğünüz zaman zoom işlemini gerçekleştirmiş olursunuz. Bu şekilde tekerleğinize bastığınız zaman da Orbit komutu aktifleşmiş olmakta. Hem tekerleğe hem de sol tuşa bir arada basarsanız da pan tuşu aktifleşecektir ve bu şekilde çiziminizi hareket ettirebilirsiniz. Bu dersimizde basit çizim araçlarının nasıl kullanıldığını gördük. Bir sonraki derste görüşmek üzere.